Merhabalar, Çeyko Atölye'ye hoş geldiniz. Son birkaç haftadır Çeyko Atölye'de hep boncuktan çiçek yapımları birinci seviyede, kolay seviyedeki çiçekleri yaptık. Bu hafta da artık biraz da gelin tacı tekniklerini göstermek istiyorum. E, evet, gelin tacında tek tel tekniğini anlatacağım bu hafta. Tek tel demek elinizde bir tane rulo var demek. Boncuklar burada, her şey bununla yapılıyor demek. Özellikle tek renk boncukla ve çok boncuk kullanacaksanız kullanacağınız bir tekniktir. Ben şimdi küçük bir toka yapacağım bu şekilde. Bunu üstüne kristallerle tek tel tekniğiyle boncuk işleyeceğim ve şu kısımlardan da monte edeceğim. Ama siz bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tekniği göstereceğim ben size. Bu aslında hepimizin gelin tacı deyince aklımıza gelen bir modeldir. Herkes yapar, çok görülür ama hiç modası da geçmez bu arada. Herkes de çok sever. Ben 4 milim kristaller kullanacağım. Yaklaşık küçük bir toka yapacağım ama çok boncuk yiyen bir model olduğu için bu. Yaklaşık 1 metreye yakın kristal geçirdim. Şimdi tek tel tekniğinde boncuklar dediğim gibi bu tarafta kalacak şekilde şöyle de bir montajda yapacağım için yaklaşık 20 santim kadar da bir boşluk bıraktım. Bu ayıracağım tel kısmına destek teli diyoruz biz. Bu tarafsa boncukların olduğu taraf, burası da işleyen tel ya da çalışan tel diyoruz. Şimdi ben montaj yapacağım için biraz daha büyük bir mesafe bırakarak böyle kıvıracağım ama siz eğer uzun bir taç yapmak isterseniz ilk önce bir onu göstereyim. Şu şekilde kıvırıp 5 kere bir kulp diyeceğim buna ki buradan toka veya iğneyle montajı yapılabilsin tacın diye. Bu kadar bir kulp yapmanız gerekecek. Ama ben bunu dediğim gibi tokaya monte edeceğim için burada biraz fazla tel olsun istiyorum. Yani eğer teli sert yapmadıysanız şu şekilde tekrar açılabilir ve kullanılabilir tel. Dediğim gibi ben yaklaşık şu kadar bir tel bırakacağım yukarıda ki tokaya monte ederken kullanabileyim. 5 kere kıvırdım. Evet. Şimdi model yapmaya geçiyorum. Aslında bu hepinizin bildiği çok kolay bir model. Çok sık kullanılır. Ama hep her zaman da beğenilir. Şimdi bu telde bırakacağınız boşlukları ayarlarken kullanmanız gereken en kolay ölçü parmaklarınızdır. Parmaklarınızın boğumlarını şu şekilde ölçü alarak kullanabilirsiniz. Mesela büyük bir dal yapmak istiyorsam şunu kullanabilirim. Tam parmak ölçümü. Daha küçük şunu kullanabilirim. Şimdi ben yaklaşık şu ilk boğuma kadar bunun yarısına gelecek kadar bir boşluk bırakacağım. Ya da teli şuraya ortaya koyacağım. Şu kadar bir boşluk bırakacağım. Yani şimdi buna çok fazla takılmayın. Eğer ilk defa yapacaksanız bu model zaten hata kaldırır. Zaten gelin tacı yapmaya başlayan herkes ilk bu modeli yapar. Hata kaldırır. Yani buradaki tel biraz uzun olmuş, biraz kısa olmuş. Model içinde çok rahatsız edici olmaz. Dediğim gibi bol kristale boğulmuş bir model olduğu için arada tel zaten muhtemelen gözükmeyecek. Yaptığınız hatalar da gözükmeyecek. Onun için ilk defa gelin tacı yapanların bu modelle başlamasını ben hep uygun görüyorum. Evet, ne yaptım? 1-1,5 santime yakın bir ölçü aldım. Parmağıma göre aldım. Parmağımın yarısına burayı oturttum. Parmak ucuma gelene kadar burayı ölçü aldım. Bu tırnağımla tutuyorum burayı. 3 tane kristal aldım. Kristalleri kıvırdım. Bir kere çevirdiğinizde durması lazım. Durmuyorsa boşluk yaratır, hoş olmuyor. Ben buna takılıyorum. Bunu sonuna kadar normal serbest kıvırma yapıyoruz ve bunu yukarıya alıyorum. Şimdi 2, 3, 4 kere döndürdüm. Kristallerim küçük olduğu için biraz da yoğunluk istiyorum ben. Onun için öyle yaptım. Ama şu boşluk kısmını da kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Ve şu arada 4 kıvırdığım kısmı daha seyrek isterseniz daha işte 6-8 kıvırabilirsiniz. Ama ben 4'ün iyi olduğunu düşünüyorum bu çalışacağım boyutta. Şimdi gene oturttum. Parmağımın ucuna kadar getirdim. Ve bunları birleştirdim. Bir kere çevirdiğimde durur. Ama durmuyorsa da bu model dediğim gibi hata kaldırır. Bunu bu tarafa aldım. Sol tarafa aldım. Şimdi buraya hiç kıvırma yapmadan bir tane daha yapacağım. 3 tane kristalim var. Boşluğumu bıraktım. Ve kıvırıyorum. Ve bunlar böyle üst üste gelecekler. Dediğim gibi bu model bittiğinde teller gözükmeyecek. Onun için hatalarınız da gözükmeyecek. Evet, 4 kare kıvırıyorum. 1, 2, 3, 4. Hep çalışan telim sağ tarafta kalacak. Tabii salaksanız, ama solaksanız tabii sola da alabilirsiniz. Ben salak olduğum için sağ tarafa alıyorum. Aldık. Şimdi aslında burada şöyle bir güzel geçiş olsun istediğim için ben böyle yapıyorum. Direkt bu şekilde de başlayabilirsiniz modele. Özellikle türban üstüne takılan bir modelse, uzun bir taç yapacaksanız aslında şu V'nin ya da bu sivriliğin gelmesinin çok da bir önemi olmuyor. Türbanın alt kısmında kalıyor. Çok gözükmüyor. Ama ben tokada böyle bir hafif sivrilik istiyorum ve nihayetinde bitişinde de onu tekrar yapacağım. Şimdi aldım gene 3 tane kristalimi. Bunu en sola aldım. Şimdi hiç gene kıvırmadan ikincisini yapacağım. Bunu da onun yanına alacağım. Ve bu sefer artık üçüncüyü de yapacağım. Ve hep 3 olarak da devam edeceğim. Bu şekilde. Hep böyle kristaller üst üste binecek. Dediğim gibi buradaki tel kısmı hiç gözükmeyecek. Onun için hatalarınızı kapatır. Daha önce de söyledim. Ve bu şekilde modele devam edeceğim. 4 çevirdim. Dediğim gibi şu kısmı yapmadan direkt bu şekilde de başlayabilirsiniz modele. Hiç sıkıntı olmaz. Görüntüde problem yaratmaz. Ben sadece tokada böyle hafif bir sivrilik istiyorum. Tokanın gelişinden dolayı güzel olacağını düşünüyorum. Ama direkt böyle üçlü olarak başlayıp sonuna kadar bu şekilde devam edebilirsiniz. Bundan sonra hep aynı şeyi yapacağım. Bu şekilde hep bakın ölçüyü böyle alıyorum. Bu şekilde devam edeceğim ta ki toka boyuna gelene kadar. Bir tane daha yapayım, sonra gerisini ben ilerleteyim. Son tekrar o V'nin yapılışını göstereyim ben size. Çünkü buradan sonrası hep aynı. Bunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Daha büyük kristallerle tekli olarak da çalışabilirsiniz. Bu 3 tane koydum yerine tek büyük bir kristal, mesela 10 milim 8 milim kristalle de yapabilirsiniz. Teknik olarak hepsi aynıdır. Seçeceğiniz renkler, boyutlar sizin keyfinize kalmıştır. İşte kına tacı yapacaksanız kırmızı kullanırsınız. Ben neden yeşil kullanıyorum onu da söyleyeyim. YouTube'da bir yorumum var. Sağ olsun İspanyol bir arkadaş. Yeter artık biraz da yeşil yap demiş. Onun için de dedim ki artık biraz yeşil yapayım. 2, 3, 4. Bu şekilde model devam ediyor. Ben bunu biraz ilerleteyim. Tokanın boyutuna getireyim. Size sonra tekrar döneyim. Evet, bunu ben bu şekilde büyüttüm. Bunu dilerseniz tamamen böyle kullanabilirsiniz de, dediğim gibi türbanın üstüne veyahut metal bir taçın üstüne monte ederek. Bunu her yerde görmüşsünüzdür.
Çocukların doğum günlerine bile yapıyoruz. Çok da beğeniyorlar, severek kullanıyorlar ama 0-3 yaş grubu için bir uyarıda bulunayım, başıma geldi. Kristal tacı fırlattığı yere çocuk, bütün yer, her yer tuz buz cam oldu. 0-3 yaş grubunda çok tehlikeli oluyor. Onun için kristalize akrilik boncuklar var. Onlarla çalışmak gerekiyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bakıyoruz, yaklaşık metalin üstünü kaplayacak kadar oldu. Şimdi şu ve sivri kısmı nasıl yapacağımızı teli bozmadan, bunu aslında iki şekilde yapabilirsiniz. Ya şu anda ya benim yapacağım gibi, ya da böyle iki parçada ortada iki tane başlayıp ortada monte ederek yapabilirsiniz. Bu sivriliği verebilirsiniz. Nerede kaldık? İşte 4 taneyi çevirdim. Şimdi yine üçlü bir tane yapacağım. Bunu ben üçlü yapıyorum. Daha kalın olmasını istemediğim için, ama bunu dörtlü yapabilirsiniz, beşli yapabilirsiniz. Ne kadar kalınlık istiyorsanız. Gerçi onunla ilgili bir tane de video çekeceğim. Nasıl genişletiyorsunuz, nasıl daraltıyorsunuz, onu da tek tel tekniğine uygun bir şekilde bir çekim daha yapacağım. Üçlüyü yaptım. Bu her üçlüyü yaptıktan sonra biliyorsunuz 4 kere çeviriyordum. Bu sefer öyle yapmayacağım. 1, 2 kere çevireceğim. Burada bir daralmaya neden olacak. Boncuk birikmesine neden olacak bu. Tekrar bir üçlü yapacağım. Burada hafif bir sıkışıklık yarattım. Şimdi tekrar yapacağım ama bu sefer bir kere döndüreceğim sadece ve yine bir üçlü yapacağım. Bunu neden yapıyorum? Burada boncuk birikmesi olsun. Boncuklar diğer tarafa doğru kayma meyili göstersin istiyorum. Çünkü bu sivriliği yapacağım tekrar. Şimdi 2 kere çevireceğim. Bakın burada bir sıkışma yarattı gördüğünüz gibi. Şimdi ikiliyi yapacağım. Sivriliği yaratabilmek için. Şimdi 4 kere çevireceğim işte. Evet. Ve bu sefer tekliği yapacağım. Nedir? Boncuklar böyle kaydırıyorum. Böylece seyreklik yaratmadan tekrar sivrilttim. Şöyle bir kere çevirip bir de montaj kısmını göstereceğim. Gördüğünüz gibi üstüne tam olarak oturacak. Bu şekilde uzun da yapabilirsiniz. Bu kum boncuklardan yapılmış. Bu nedime tacı olacak bunlar. Aynı şekilde çalışılmış. Yine üçlü ve yani olarak çalışılmış ama her seferinde 4 boncuk. Bakın şu şekilde tamamı böyle çalışılmış. Bunları taca geçirip üstlerine de şu şekilde minik papatyalar monte edeceğim. Bir kır düğünün nedime
taçları olacak. Bunun da montajını şöyle küçük ucundan göstereceğim ki hani tacı nasıl monte ediyorsunuz görebilirsiniz diye. Evet. Bunun deliği var. Deliği olmasa da yine de monte edebilirsiniz. Bu boncukların arasından geçirerek teli tokaya sarıyorum. Şimdi montaj yapılırken birazcık bozulacak görüntü ama sonra elinizle düzeltirsiniz. Telle çalışmanın en güzel tarafı. Boncukların üstünden geçirmeden boncuk aralarından bu şekilde montajını yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapayım. Bu şekilde tamamını sararak böyle bir toka. Daha fazla uzatmayacağım ki bunu da hani görebilirsiniz. Taçın üstüne nasıl sardığımızı. Yeni bir tel alıyorum. Yeşil telle çalıştığım bir model bu. Şöyle ortalardan bir yerden boncukların üstüne basmadan geçiriyorum. Böyle boncukların arasından geçirerek teli sarıyorum. Teli sıkın ama koparacak kadar da zorlamayın. Bu taç bazen kesebiliyor teli de. Bu şekilde. Şimdi biraz daha geri döneceğim. Böyle yeşil güzel bir bahar kır düğünü havası verecek tonlar bunlar. Evet, buraya kadar geldim. Diğer telim de burada. Şimdi bu tek tel tekniğiyle geliştirilmiş üründe nasıl değişiklikler, nasıl kendinize göre yeni modeller yaratabilirsiniz. Aslında bu da onun bir ön gösterimi. Tamamının montajını yapmayacağım ama nasıl yapılabilir? Nasıl farklılaştırılabilir? Görmek adına bir tane yine 4 milim kesme boncuk bunlar.
Papatyanın içinden çıktım. Aşağıya ve sıktım. Bu yeşilliğin arasına bir papatya oturttum. Bu papatya rahat otursun, kımıldamasın diye. Tekrar etrafından geçeceğim. Yine devam ediyorum. Bu teli aşağıdan yürüteceğim benimle beraber. Ki tekrar bir papatyayı rahatça koyabileyim diye. Bu kullandığım tel 0.30 milim. Çok kalın olmasına gerek duymadım. Çünkü zaten taca oturacak diye. Ama diğer yaptığımız, az önce yaptığımız tokada 0.40 milim kullandım. Bu şekilde taca oturtuyoruz. Biraz sonra tekrar bir papatya daha koymayı düşünüyorum. Bu şekilde bütün hepsini montajını yaptıktan sonra teli kesip alacaksınız. Bu hafta gelin tacı yapımında tek tel tekniğini ve tek tel tekniğiyle geliştirilebilen modelleri bir iki örnek vermek istedim. Tek tel tekniğiyle bir model daha çekimini yapacağım. Daha iri kristallerle ve ortasına bir Swarovski kristal oturtacağım. Bir alınık yapacağım. Nasıl genişletebilirsiniz? Aynı teknikle bunu nasıl daha kalın yapabilirsiniz? Nasıl orantılı genişletebilirsiniz? Onu göstereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. İyi haftalar.